Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay tığ işi bebek patiğinin yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Bebek patiği 6-12 aylık bebekler için uygundur. Ve patiğin anlatımını yaparken anti-peeling özelliğe sahip bebe yünleri kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2.20 mm ile patiği öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden patiğin yapılışına başlayalım. Patiğin kurulumuna mavi renk ile ve ilk düğümü attıktan sonra çok sıkı olmayan 20 adet zincir yapalım. Yirmi adet zinciri yaptım ve 1, 2, 3. zincirden başlayarak sıra sonuna kadar tüm yapmış olduğumuz zincirlerin içerisine yarım trabzan yapalım. Yirmi adet zincirin üzerine toplam 18 adet yarım trabzan yaptık. 2 adet zincir ve deseni çeviriyorum. İlk boşluktan başlayarak sıra sonuna kadar yarım trabzan yaparak devam edeceğiz. Bu sırada da yapacağımız yarım trabzan sayısı 18 adet olmalı. Son yarım trabzanı ise buradaki zincirin tepesine yaparak sırayı tamamlamış olduk. Her sırada desen kendisini tekrar edecek. 2 zincir, tekrar deseni çevirdim ve ilk boşluktan başlayarak sıra sonuna kadar 18 adet yarım trabzan yapalım. Son yarım trabzanı buradaki zincirin tepesine yaparak sırayı tamamlamış olduk. Mavi renk ile toplam 12 sıra olana kadar yapmaya devam edelim. Toplam 12 sıra yaptım ve tam bir kare elde ettim. Bu şekilde üçgen katladığımız zaman da kare olduğunu net bir şekilde anlayabiliriz. Şimdi ikinci renge geçiş yapacağız. 2 adet zincir, birinci rengi keselim ve tekrar deseni çeviriyorum. Farklı hiçbir işlem yapmadan ilk boşluktan başlayarak sıra sonuna kadar yarım trabzan yapacağız ve beyaz renkten de toplam 12 sıra örelim. Beyaz renkten de 12 sıra ördüm ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yaparak
ipi burada koparttım ve ilmeklerin arkasından gizledim. İlk yapmış olduğumuz başlangıç zincirinden sonra 12 sıra mavi renk, 12 sıra beyaz renk, toplam 24 sıra yapmış olduk arkadaşlar. Ve bu yapmış olduğumuz dikdörtgen parçanın ölçüleri kısa kenar görmüş olduğunuz gibi 7 santimetre. Buradaki mavi renk 7 santimetre. Beyaz renk 7 santimetre. Toplam ölçü ise 14 santimetre. Sizlerin kullanmış olduğu tığ numarasına ve iplerin kalınlığına, inceliğine göre buradaki sıra sayıları değişebilir. Önemli olan yapmış olduğunuz iki küçük karenin toplamı 14 santimetre olması gerekiyor. Ve burada anlatmış olduğum kurallara dikkat ederek bir parça daha dikdörtgen örmemiz gerekiyor. Fakat ikinci dikdörtgeni örerken birinci dikdörtgende mavi renk ile başlamıştık. İkincisini örerken ise beyaz renk ile başladım arkadaşlar. Yani bitirmiş olduğumuz renk ile yeni dikdörtgene başlamamız gerekiyor. Aynı ölçülere ve aynı sıra sayısına sahip her ikisi de. Ve görmüş olduğunuz gibi kareler eşit bir vaziyette olmuş olacak. Şimdi öncelikle 4 tane küçük kareyi ortadan iğne ya da tığ ile birleştirerek büyük bir kare parça elde edeceğiz. Ben iğne ile birleştirmeyi tercih ediyorum. Sizler istediğiniz şekilde birleştirme yapabilirsiniz. Ve her ikisinin de ön yüzleri görmüş olduğunuz gibi başlangıç zinciri bize bakıyor. İki ön yüzü birbirine kapatalım. Şu anda ters yüzleri bize bakar vaziyette ve köşe noktadan başlayarak dikme işlemini gerçekleştirelim. Herhangi bir kaydırma yapmadan aşağıya doğru dikmeye devam edeceğiz. Sıranın sonuna kadar diktim ve en son bu noktaya düğüm yaparak artık ipimizi kopartabiliriz. Ve küçük karelerin birleşiminden bu şekilde bir kare elde etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi patiğin dikme aşamalarına geçeceğiz. Burası ön yüzü. Diğer dikmiş olduğumuz iç kısım ters yüzü. Ters yüzden tekrar dikeceğiz. Ve bu kareyi üçgen bir vaziyette katlayalım. Boğaz kısmı için yaklaşık 8 santimlik bir alanı boş bırakacağız. Ve burayı katladığımız zaman ön kısma gelecek. Patiğin arka tarafını dikeceğiz. Topuk bölümünde zikzaklar oluşturarak dikmeye devam edeceğiz. Uç noktada
Yaklaşık 7 santimlik bir alan kalana kadar dikeceğiz. 7 santimlik alan kaldıktan sonra bu kareye kadar dikebilirsiniz arkadaşlar. Mavi renkte üçgen bir görüntü oluşturacağız. Üst tarafı ve alt tarafı dikerek patiğin tüm dikim aşamalarını tamamlamış olacağız. Evet, böylelikle patiğin tüm dikim aşamalarını tamamlamış olduk. Şimdi iç kısmını dışarıya doğru çıkartalım. Parmak uçları, taban kısmı ve burası da topuk bölümü arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gayet şık bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.